Bir fikrin, yani salt bir düşüncenin koskoca bir ulusun kaderini baştan yazabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Bugün tam da böyle bir anı, kelimelerin kılıçtan daha keskin hale geldiği tarihin en büyük entelektüel dönüşümlerinden birinin mercek altına alıyoruz. Ama bu derin felsefi yolculuğa çıkmadan hemen önce küçük bir hatırlatma. Bu tür düşünce maceralarına hep birlikte devam edebilmek için Kitap Felsefe kanalına üye olmayı unutmayın. İşte bu anlatı boyunca peşinden gideceğimiz o büyük soru da tam olarak bu. Tamamen soyut, zihinde var olan bir fikir nasıl olur da somut bir ulusun kaderini şekillendirebilir? Gelin bu sorunun cevabını adım adım arayalım. Hikayemiz Napolyon'un Avrupa'yı kasıp kavurmasından hemen öncesinde Almanya'da başlıyor. O zamanlar Alman düşünce dünyası adeta kendi fil dişi kulesindeydi. Felsefe, siyasetin ve gündelik hayatın gürültüsünden çok uzakta, kendi kutsal krallığında hüküm sürüyordu. Meineke'nin şu sözleri o dönemin ruh halini o kadar güzel anlatıyor ki. Düşünsenize, entelektüeller kendilerini Olimpos dağındaki tanrılar gibi görüyorlar. Aşağıda, yani gerçek dünyada olup bitenler, savaşlar, siyaset, bunların hepsi onlara sadece uzak bir fısıltı, bir yankı gibi geliyordu. Peki neydi bu düşüncenin temel taşları? Birincisi evrenselcilik. Onlara göre kültürün bir vatanı, bir sınırı olamazdı. İkincisi devlete karşı tam bir kayıtsızlık. Devlet dediğiniz şey ruhun o engin özgürlüğüne vurulmuş bir prangadan farksızdı. Ve en önemlisi de içsel özgürlüktü. Asıl zenginlik insanın kendi zihninde, kendi düşünce dünyasında kurduğu o krallıktı. Dönemin en önemli figürlerinden Fichte'nin şu sözü aslında her şeyin özeti gibi. Ruh diyor, toprağa falan bağlı değildir. O evrensel bir güneşe, yani hakikate bağlıdır. Bir devlet yıkılabilir, sınırlar değişebilir ama aydınlanmış bir ruh her zaman kendi yolunu, kendi ışığını bulur. Yani vatan dedikleri şey bir toprak parçası değil, soyut bir idealdi o zamanlar. Ama işte felsefenin o sakin, soyut gökyüzü tarihin en acımasız fırtınalarından biriyle paramparça olmak üzereydi. Gerçeklik o fil dişi kulenin kapısını kırmak için geliyordu. Ve her şey çok ama çok hızlı oldu. 1805'te yüzyıllardır ayakta duran Kutsal Roma İmparatorluğu tarihe gömüldü. Sadece bir yıl sonra o mağrur Prusya ordusu Napolyon karşısında Jena'da akıl almaz bir hezimet yaşadı. Ve son darbe 1807'deki Tilsit Anlaşması'yla Prusya topraklarının neredeyse yarısını kaybetti. Bu artık askeri bir yenilgiden çok daha fazlasıydı. Bu bir kimliğin çöküşüydü. İşte o an tam olarak böyle bir şeydi. O saf aklın, o düzenli, evrensel fikirlerin dünyası. Bir anda çeliğin, barutun ve ateşin vahşi gerçekliğiyle karşılaştı. Artık Olimpos Dağı'nda oturup aşağıyı seyretme lüksü kalmamıştı. Bu korkunç yıkım, Alman düşünürleri için bir şok etkisi yarattı. Ve akıllara şu yakıcı soru düştü. Belki de o yüce ruhun, o değerli kültürün hayatta kalabilmesi için somut bir şeye, onu koruyacak bir bedene ihtiyacı vardır. Bakın, bu karşılaştırma yaşanan o zihinsel devrimi ne kadar net gösteriyor. Düne kadar yük, hatta bir pranga olarak görülen devlet bir anda neye dönüştü biliyor musunuz? Kültürü koruyan, onu besleyen hayati bir organizmaya. Fikir kendine bir beden aramaya başlamıştı. Schleiermacher'in bu sorusu aslında yeni bir arayışın çığlığı gibi. Nerede o yurttaşlık enerjisi, nerede o aidiyet aşkı diyordu. İnsanlar artık sadece kendi iç dünyalarının zenginliğiyle yetinmek istemiyordu. Bir bütünün parçası olmanın, bir devlete ait olmanın verdiği o gücü ve anlamı arıyorlardı. Ve işte tam da bu krizin ve bu arayışın ortasında yepyeni bir fikir filizlendi. Kültürle devletin, ruhla bedenin birleşmesi. Yani ulus devlet fikri. Artık ulus devlet sadece bir yönetim şekli değildi, bakın tanımı, o artık bir halkın dilini, kültürünü, düşüncesini, yani ruhunu koruyan ve yaşatan, toprağa kök salmış organik bir yapıydı. Yani kültürün hayatta kalabilmesi için bir vatana, bir yuvaya ihtiyacı vardı. Ve geldik en dramatik dönüşüme. Hatırlıyor musunuz? Hani ruhun toprağa bağlı olmadığını söyleyen Fichte. İşte o Fichte şimdi yenilmiş Alman ulusunun karşısına geçmiş, onlara bambaşka bir mücadele çağrısı yapıyordu. Silahların savaşı bitti diyordu ama asıl savaş şimdi başlıyor. İlkelerin, ahlakın ve karakterin savaşı. Felsefe artık gökyüzünden tamamen inmiş, bir ulusu yeniden ayağa kaldırmak için bir silaha dönüşmüştü. Ve bu büyük entelektüel patlama sadece Almanya'nın değil, bütün bir modern dünyanın siyasi haritasını sonsuza dek değiştirecek bir miras bıraktı arkasında. Kısacası bütün bu anlattığımız hikaye bir fikrin yolculuğuydu.
Hani o en başta soyut göklerde süzülen Alman felsefesi var ya, işte o felsefe tarihin acımasız bir darbesiyle yeryüzüne indi ve hayatta kalabilmek için kendine dünyevi bir beden aradı. Ve o bedeni ulus devlet fikrinde buldu. Ve sizi tam da bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sizce fikirler, onları besleyen o topraktan, o kültürden koparıldığında gerçekten yaşayabilir mi? Yoksa var olabilmek için her zaman somut bir bedene, bir yuvaya muhtaç mıdırlar? Bu sorunun cevabı üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.